O büyük gök gürültüsü, hemen ardından üzerimize patladı. Yıldırımın yırtılmış gibi güçlü bir yağmur seli, kalın siyah buhar kütlesi içinde katı duvarlar oluşturarak üzerimize bir gölün sularını salmıştı. Bir anda tüm amfiteyatro çukuru, diz hizasına kadar suya batmıştı. Orada olanlar, yukarı çıkan basamaklara doğru sendeleyebilirlerdi, bellerine kadar gömülmüş halde. Su, havalandırma kanalından öyle bir şiddetle dökülüyordu ki, düşüşün gürültüsünü yağmurun uğultusu üzerinde bile duyabiliyorduk. Ve üzerimizdeki tüm karanlık bulut kütlesi, sürekli alevler içindeydi. Kırmızı şimşeklerin kör edici patlamaları ve parçalanmış havada gök gürültüsü kesintisiz çınlıyordu. Şüphesiz bu fırtına bizim kurtuluşumuz oldu. Rahip kaptanın niyeti, en başından beri, bizi de öldürmek ve böylece zaferini tamamlamaktı, bununla ilgili bir an bile şüphem yok. Ama o, birkaç korkmuş seyircinin üzerine gücünün olumlu bir gösterisini harcayacak kadar kurnazlıktan uzaktı. Üzerimize gelen selin patlamasıyla birlikte, amfiteyatroyu dolduran kalabalık tapınağa doğru fırtınalı bir kaçış başlatmıştı. Kısmen barınak için, kısmen de tanrılarının ikamet ettiği yerde güvenlik bulabileceklerini düşündükleri için. Bu nedenle, bizi aceleyle hapishaneye geri götürme emri verildi. Muhafızlarımız bizi tapınağa yönlendirdi, ama duvarlarının içinde toplanan yoğun kalabalık yüzünden yol açmakta bile zorlandılar. Oradan bir hazine odasına geçtik. Muhafızlar bizden ayrılmak için o kadar acele ediyorlardı ki, tapınakta güvenlik arayabileceklerini düşünerek, neredeyse arkamızdaki ızgarayı kapatmayı bile unuttular. Üzerimize çöken yas o kadar yoğundu ki, gardiyanların bizi bıraktığı yerde şaşkınlık içinde kala kalıdık. Kendim için tek pişmanlığım, fırtınanın beni kurtararak biraz daha uzun yaşatmasıydı. Çok sevdiğim arkadaşımla aynı saatte ölmenin mutluluğunu kaybetmiştim. Bu düşüncenin Yangun'da kalbinde olduğunu hissedebiliyordum. Yanımda sessizce dururken yüzünden kan çekilmişti, bronzlaşmış teni donuk sarıya bürünmüş, nefesi kısa ve sert geliyordu. Çocuk Pablo ise tüm varlığı paramparça olmuştu. Ayaklarımızın altındaki kayanın üzerine çöktü ve sanki hayatını inliyormuş gibi, uzun titreyen hıçkırıklar veriyordu. Ama yakında, zihnimiz daha da kararlılaştıkça, Rayburn düşüncesi geldi bize. Kalbimizin gerginliği biraz gevşedi, hayatlarımızın hala onun ihtiyaçlarına hizmet edebilmek için tutunmaya değer olduğunu hatırladık. Yattığı odaya döndüğümüzde, ilk başta sanki o da bize kaybolmuş gibi görünüyordu. O hafif ışıkta bile yüzünün ölümcül bir beyaz olduğunu gördük. Onunla konuştuğumuzda ne konuştu, ne de hareket etti. Ama neyse ki, o kasvetli yalnızlıkta ölmüş olma korkumuz yersizdi. Elimi çıplak göğsüne koydum, kalbinin zayıfça attığını hissettim. Ve elime dokunduğumda hafifçe iç çekti, sonra yavaşça gözlerini açtı. Sadece yaralandı, diye bağırdı Yang, neşeyle. Bu boğucu çukura sus. Büyük odada biraz daha hava var. Sadece sedyenin diğer ucunu tut profesör, onu oradan çıkarırız. Bu fırtına sürerken kimse bizi durdurmaya gelmez. Sonra sesini biraz alçalttı. Ve nasıl konuştuğumuza dikkat etmeliyiz, profesör, dedi. Şimdi bundan haberdar olması ona uygun olmaz. Yang'un sesinde bir kopuş vardı ve ben de sedyenin anlık titremesinde, içinden geçen ürpertiyi hissedebiliyordum. Hakkında düşünmüş olduğumuz şey için bir süre susmamız gerekiyordu. Yang sedyenin ön ucunu tuttu ve biz içeri girerken konuşma sesiyle, "Şeytan ne çıktı burada?" diye başladığını duydum. Dışarıdaki fırtınanın karanlığı ortalığı bir alacakaranlıkla kaplamıştı. Ama etrafımızdaki kalın gölgeler içinde bile görebiliyorduk, bu odada olağanüstü ve muazzam bir şiddetin yaşandığını. Huitzilopochtli'nin görüntüsü yere yığılmış ve parçalanmıştı. Durduğu yerin hemen arkasında, altın kaplama duvarlarda karanlık bir yarık vardı. Birkaç plakanın bedensel olarak koparıldığı yer. Havada güçlü bir kükürt kokusu vardı ve tüm mesele bana bir anda açıldı. Yang bu kokuyu şüpheli kokladı. Sedyeyi nazikçe yere koyduğumuzda şaşkın bir sesle mırıldandı. "Şeytan patladı, kesinlikle burada ve her zamanki ev yapımı kokusunu bir süreliğine bıraktı." Ve konuşurken belirgin bir şekilde saçlarının bir kenarını belirledi. Huşu içindeydi. Kırılmış durumun bu ilginç kanıtına gülümsemekten kendimi alamadım. Çünkü sıradan koşullarda Yang, dünyada doğaüstü şeylere inanan son adamdı. Ama hemen yanıtladım. Sonra şeytan dürüst bir iş yapmış aynı zamanda. Tüm bunlar aynı yıldırım çakmasının işi, ya da bir kısmı. O kızılderiliği öldüren bir parçası.
Kayaların çarptığı uçurumdan uçup gittiğini duymadın mı? Ben de tam da bunu söyleyecektim, diye yanıtladı Yang, biraz garip bir şekilde. Ve Rayburn'un sorunu da bu, onu hızla uzaklaştırdı. Şimdi kendini nasıl buldun, yaşlı adam, diye devam etti, konuyu değiştirmekten açıkça memnun bir halde. Rayburn kendi adını duyunca biraz kıpırdandı. Kendimi tuhaf hissediyorum, diye yanıtladı Rayburn. Biraz uyuşmuş ve baş dönmüş. Nerede padre? Ve kendini tuhaf hissetmen için de pek suçlanamazsın, diye yanıtladı Yang, aceleyle. Aptalca kafana aldığın son şey her şeyi parçaladı. Çoğu kişi bacaklarının neredeyse tamamen kesilmesiyle yetinirdi. Ama makullük senin en güçlü tutanlığın değil, Rayburn, sanırım hiç olmadı. Yang, Rayburn hafifçe gülümsedi ama konuşmaya çalışmak yerine, hala ağır şokun etkisiyle uyuşmuş halde, başını kıvrılmış kabanına yasladı ve gözlerini tembelce kapattı. Bunun üzerine Yang, onun rahatlığı için daha fazla yapabileceğimiz bir şey olmadığını söyledi. Garip bir eğilimiydi bu, beklenmedik bir şey ortaya çıktığında her zaman kendine özgü bu yarı çılgın hevesle büyük bir kederi olan kişiler içgüdüsel olarak zihni önemsiz meselelerle meşgul ederdi. Yıldırım'ın yaptığı yıkımı dikkatlice incelemeye başladı. Putun parçalarını inceledi, gevşemiş altın plakaları ve son plakaların koparıldığı duvardaki yeri gözden geçirdi. Bu muayene daha kolay oldu. Çünkü fırtına bulutu bizi terk ediyordu. Neredeyse sürekli yüksek sesli gök gürültüsü hala kulaklarımızı şaşırtıyordu ama çatıdaki açıklıktan daha güçlü bir ışık içeri girmeye başlamıştı. Rayburn'un yanına oturdum ve Yang'ın ne yaptığına hiç dikkat etmedim. Çünkü karamsar kederim yavaş bir ateş gibi beni tüketiyordu. Rayburn'un bu denli acınacak şekilde öldüğünü görmenin yarattığı işsiz umutsuzluk içindeydim. Yang bana seslendiğinde bile, o kadar hevesli ve o kadar delici bir sesle konuşuyordu ki başka bir zamanda şaşırıp hızlı harekete geçmiş olmalıydım. Ama o an kendimi toparlamakta zorlandım. Yine de sıkıcı bir şekilde biliyordum, bu kadar coşkuyla konuşmuyorsa büyük bir mesele söz konusudur. Profesör, diyorum ki, profesör, diye tekrarladı. Hemen kalk ve buraya gel. Orada gülmek gibi oturma. Kalk, söylüyorum. İşte bizim için bir tür gösteri. İşte buradan çıkış yolu gibi görünen şey. Tanrı tarafından terk edilmiş bu delik. Bu sözleri duyunca aceleyle kalktım ve Yang'a katıldım. Arka duvarın yanında diz çökmüş bekliyordu. Tam Put'un durduğu yerin arkasında, Yıldırım onu yere serene kadar. Görünüşe göre, bu noktada Yıldırım odaya girmişti. Burada birkaç altın plaka, balık pulları gibi birbirinin üstüne binen plakalar, gevşemiş, üçü ise tamamen bağlarından koparak düşmüştü. Yang heyecanla bu şekilde açılan boşluğu işaret etti. Sağlam bir kaya duvarı değil, karanlık bir boşluk. Ve oradan yumuşak, serin bir hava akımı üflüyordu. Bu bir çıkış yolu, bu bir çıkış yolu, sana söylüyorum, diye bağırdı. Rüzgar bunu kanıtlar. Keşke bu lanet tabakalardan biraz daha alabilsek, buradan ışık çıkaracağız ve rahip kaptanı da tam bir kıyafet içinde onun yanına koyacağız. Yang ve ben birlikte tüm gücümüzle aynı plakada çektik. Ama tüm çabamıza rağmen, dağı indirmeye çalışır gibiydik, tabak kıpırdamadı. Yang büyük bir lanet savurdu. Ve itiraf ediyorum ki, onu o doğal şekilde küfrederken duymak bana gerçekten bir rahatlama verdi. Bir çekiş daha yaptık ve hayatını kurtarma düşüncesi bir adama o kadar çok sevinç verir ki, kalbim içimde hızla atlıyordu. Kanımın sıcak akıntısı damarlarımı patlatacak gibiydi. Yang'un coşkusu benimkinden az değildi. Birbirimize sokulup çekildik, işaretlenmiş ve kanan ellerimizi dinlendirmeden. Bunu yapmamız lazım, diye bağırdı Yang, sonunda durduğumuzda. Plakayı en az gevşetmiştik. Bir yol var bu işi çalıştırmak için, biliyorum. Bir çeşit kapı olmalı ve eğer bunu öğrenebilirsek, her şey yoluna girer. Rüzgarı hissediyor musun? Tekrar deneyelim, profesör. Bu tabağı ayarlayamazsak diğerini deneyelim. Parmaklarını altına koy, hem yukarı çek hem çıkar. Şimdi kaslarınızı koyun. Hep. Biraz eğilmiştik ve güçlü bir satın alma fırsatı bulmuştuk. Birleşik gücümüzü birlikte geri çektik. Bir tıkırtı duyuldu ve plaka o kadar kolay teslim oldu ki, büyük çabamızla tamamen orantısız bir şekilde. Parmaklarım aniden ateşli bir mengenede sıkışmış gibiydi. Yang acı dolu bir bağırış çıkardı, sonra ikimiz de sırt üstü yere uzanmıştık. Önümüzde ise, geniş duvarda büyük bir panel yukarı doğru yükseliyordu.
Plakalar birbirinin altına kayıyordu ve böylece açık bir yol ortaya çıkmıştı. "Ne kadar acıttı," diye mırıldandı Yang, parmaklarını ısırarak. Söylemeliyim ki, dilinin gücü gereksiz değildi. Çünkü kendimin acısından bunu çok iyi anlıyordum. Ancak gerçekten ciddi olmayan bu acılarımız, gizli yeri keşfetmemizi geciktirmedi. Yapay kapıyı kolayca kaldırdık, ta ki bir adamın tam boyunu keşfedecek kadar bir açıklık oluşana kadar. Ve böylece önümüzde kayadaki dar bir geçit belirdi. Bir anda döndü ve bizi, az önce yaptığımız konuşmanın gerçekleştiği ev kadar büyük bir odaya getirdi. Şimdi gördüğümüz gibi, bu oda aslında duvarın yükseklerindeki iki dar yarık aracılığıyla konuşma salonuyla bağlantılıydı. Bu açıklıklar buradan açıkça görünüyordu. Ama diğer taraftan, üst üste binen plakaların zekice düzenlenmesiyle tamamen gizlenmişti. Konuşma salonu gibi, bu odada da çatıda bir hava girişi vardı ve o kadar çok ışık geliyordu ki etrafı açıkça görebiliyorduk. Etrafa ilk bakışımda, tamamen tesadüfen, sonunda Kral Chezentzi'nin gizli hazine odasına ulaştığımızı anladım. 1000 yıldır gizli kalmış hazine. Odanın dört tarafından kayaya kaba raflar oyulmuştu. Bunların üzerinde ilginç şekillere sahip toprak çömlekler vardı. Yeni edindiğim bilgilerin bana bu cihazları sistemimizin terimleriyle ifade etmemi sağladığı cihazlar. Bir kralın arması gibi, belirli bir hanedanın ya da kabilenin armasıyla dörtlenen desenler. Bu raflarda ayrıca birçok güzel dövme kap ve bazı küçük kare kutular vardı, hepsi altından. Kilden şekillendirilmiş küçük bir heykel de vardı yanlarında, kabaca taş oyulmuş. Bu son işçilik, şimdiye kadar buradaki toprak çömleklerden ve altın kaplardan daha düşük bir gösteriydi. Bir bakışta, çok daha eski ve kaba bir çağın ürünü olduklarını fark ettim. Ama altın işçiliğiyle aynı yaşa ya da sonrasına ait olan, çok nazikçe oyulmuş, çok güzel bir takvim taşı da vardı. Obsidyenden yapılmıştı ve boyutu dışında, şu anda Meksika Ulusal Müzesi'nde korunan takvim taşının aynısıydı. Bu kaide, odanın bir ucunda oyma bir zemine yerleştirilmişti. Odanın karşı ucunda ise, girişten en uzak noktada, Tanrı Çekmul'un büyük bir taş heykeli vardı. Heykelin üzerinde, ilk başta altından yapılmış bir çapraz yay sandığım bir nesne duruyordu. Ama daha dikkatli inceleme beni ikna etti. Bu kesinlikle bir arbalistti, aynı zamanda Jacob'ın asası ya da çapraz asa olarak da bilinen bir alet. Avrupalıların güneş ve yıldızların meridyon yüksekliğini almak için kullandığı, dörtgenin icadından önceye ait olmayan bir alet. Bu son keşif bende büyük bir merak uyandırdı. Son derece ilginç bir bulguydu. Tam o anda Yang da kendi araştırmalarından sevinç dolu bir bağırışla bana doğru koştu, elinde tabancasını tutuyordu. "Hepsi burada. Tüm silahlarımız burada ve buz arabaları da. Şimdi bu şeytanlara kesinlikle bakacağız." O konuşurken intikam düşüncesi beni de sevindirdi. Ama sevincim sadece anlık oldu. Çünkü sonuçta bu Astlayıncaların sadece emirlere uyduğunu düşünüyordum. Sadece rahip kaptan hariç, ona en çok yakışan ölüm, zalim bir ölümdü. Onları öldürmek intikam değil, sadece acımasız bir vahşet olurdu. Bu düşüncelerle yanıtladım, en azından kendimizi onlarla savunabiliriz, fedakarlıkla ölümden korunmuş olarak. "Kendimizi savunmak için pek bir şey yok," diye yanıtladı Yang, büyük bir enerjiyle. "Ve kimse kurbanlarla etrafımıza gelmiyor. Aman Tanrım, burada kalmayacağız. Buradan hemen çıkıp eve gidiyoruz." "Nasıl?" diye sordum, boş bir ifadeyle ve gerçek bir endişeyle. Çünkü çatıdaki deliğin sadece hava akımını değil, aynı zamanda kaçış umudumu da hesaba kattığını fark etmiştim. Bu nedenle, Yang böyle gösterişli bir şekilde konuştuğunda, delirecek diye korktum. "Nasıl mı?" diye yanıtladı. "Tabii ki Jack Mullins sayesinde. O çok iyi biri. Ben sadece onu deniyordum, sen de silahlarımızı görünce içeri giriyordun o eski saçmalığa ve onları görmek beni atlattı. Ona bir şans daha vereceğim." Yang'ın sözlerinin yarattığı muhteşem hayranlık ve sevinç karşısında sersemlemiştim. Emrini mekanik olarak yerine getirdim. Yang ciddiyetle idolün başına oturdu ve figür ile altındaki taş taban sonunda yerleşince, diğer ucu karşılıklı olarak yukarı doğru sallandı. Altında karanlık bir açıklık belirdi. "İkimiz için birlikte oraya inmek olmaz," dedi Yang. "Mullins kapının kapalı olduğunu düşünmeyebilir, biz aşağıdayken kendini kapattı, bu Rayburn ve Pablo için soğuk hava demek. Ben sadece atlayıp biraz bakacağım, sen onu sabit tutmaya çalış."
Ve bu sözleri söyleyerek çukura girdi. 5 dakika kadar sonra tekrar yanıma çıktı. En güzel giriş gibi görünmüyor, dedi, ama sanırım oraya gitmemiz gerekecek. Aşağıda küçük bir oda var, dışarıda da bir tür arka giriş, sonsuz büyük bir mağaraya açılıyor. Ama mağarada bir tür yol gibi koşmak var, hepsi o kadar karanlık ki şeytan bile göremez. Yolların çoğunlukla iki ucu olduğu için, devam edersek yeterince uzun süre bir yere varacağız. Burada kalamayız, bu kesin. O yüzden sadece riske girelim. Rayburnu olabildiğince çabuk alalım. O tamamen güvende olduğunda biraz arama yapabiliriz. Bolca kibritimiz var ve o yolun nereye gittiğini göreceğiz. Silahlarını al profesör, geri dönelim ve Rayburnu alalım. Hadi. Yan konuşurken tabancalarını beline bağlamış, tüfeğini omzuna atmıştı. Ben de aynı şekilde silahlandım ve bu bana son derece rahatlatıcı bir güç hissi verdi. Yang'a gelince, silahlarının geri kazanılması onu 2 inç uzatmış gibiydi. Yürüyüşünde kendinden emin bir hava vardı. Neredeyse o anda, kendimizi göstermek için bir durum bulduğumuz anda, savaşma ihtiyacı üzerimize zorla yüklendi. Çünkü hazine odasından ayrılmak için döndüğümüzde, bir ses duyunca irkildik. Hapishanemizin girişindeki metal olukta kafesin yukarı kaymasından geldiğini bildiğimiz o gıcırdama sesi. Bir an durduk. Sonra Yang bana peşinden gelmemi işaret etti, hafifçe adım atarak. Oraplığa çıktığımızda taze bir gıcırdama daha duyduk, ızgaranın kapandığını anlamıştık. Sanırım sadece o adam yemek koyuyordu, diye fısıldadı Yang. Ama dikkatli olun profesör, silahlarınız hazır olsun. Biri girdiyse, tekrar dışarı çıkmasına izin veremeyiz. Ama gerçekten gerekmedikçe ateş etme. Sadece 2 ya da 3 kişi varsa Winchester'larımızla onları deneriz. Rayburnu almadan önce herkesi üstümüze çekmek istemiyorum. O konuşurken, birinin içeri girdiği kesinleşti. Ama ızgara bizim tarafımızda yeniden kapandığında, normalde yattığımız odada ayak sesleri duyduk. Adımlar yaklaşıyordu, sanki görünmeyen kişi diğer odaları incelerken bizi arıyordu. Ve biliyorduk, 1-2 dakika sonra bu kişi odaya girecekti. Rayburn o kadar sessiz yatıyordu ki tekrar bayılmış gibi görünüyordu. Pablo ise, El Sabio'nun bağlı olduğu odaya yönelmişti, hıçkırıklar içinde teselli arıyordu. Yang bana girişin bir tarafında durmamı işaret etti, kendisi ise diğer duvarda konuşlandı. Ayak sesleri hızla yaklaşırken bekledik, odaya girecek herhangi birinin kaçışını kesmek için hazır bir şekilde. Aramızdan geçen adam rahip kaptandı. İdolün enkazını ve arkasındaki duvardaki açıklığı görünce, endişe ve öfke dolu bir haykırış attı. Aynı anda, içgüdüsel bir korku onu aniden geri döndürdü. Bir anlığına bizimle yüzleşti. Ve o anda yüzündeki kötü niyetli nefreti asla unutmayacağım. Ne de Yang'un tüfeğini kaldırmış halde orada durduğunu görünce yaptığı o hızlı, umutsuz hareketi. Ağzı bağırmak için açıldığında, dudaklarından herhangi bir ses çıkmadan önce, ağır tüfeğin namlusu aşağıya doğru kaydı. Ve rahip kaptan inleyerek düştü. Darbe adil bir şekilde vurulsaydı, adamın kafatasını yarardı. Ama tüfek inerken biraz kenara çekildi. Başından hafifçe geçen darbenin ağırlığı omzuna düştü. Bir anda tüfeği bırakan Yang, göğsünün üzerine diz çöktü. Bir eli eski boğazının gevşek etine gömülmüş, nefes borusunu sıkıca tutuyordu. Yang, hayatımda gördüğüm en güçlü adamdı. Ama o yaşlı adamı yere bastırmak ve boğmayı sürdürmek için tüm gücünü harcıyordu. Rahip kaptan ise, o kadar zayıf, yaşlı ve buruşmuş bir yaratıkta doğanın dışında bir güçle. Yang'u saptırmaya çalışarak kıpırdıyor ve mücadele ediyordu. Uzun kemikli elleriyle Yang'un boğazını tutmaya çalıştı. İnce dudaklarında köpük birikti. Solmuş kahverengi yüzü kararıyordu. Tıkanmış kanla. Siyah gözleri yarıya kadar dışarı çıkıyordu. Kanlı, dizginleri patlamış, genişlemiş öğrencilerin etrafında beliriyordu. Sonra mücadelesi yavaş yavaş daha az şiddetli hale geldi. Düğümlü kasları yavaş yavaş gevşedi. Ağzı öyle açıldı ki dili korkunç bir şekilde dışarı çıktı. Bacakları ve kolları hafifçe seyirdi, spazmotik bir şekilde. Sonra, tamamen hareketsiz yattı. 1-2 dakika daha Yang tutuşunu korudu. Sonra ayağa kalktı, ağır nefes alırken yüzündeki teri sildi ve ölü bedene acımasız bir tekme atarak bağırdı. "Sen kara şeytan, al bunu. Şimdi seninle Padre'yi öldürmekten hesap verdim ve bu şimdiye kadar yaptığım en iyi iş günü." İkisi arasındaki mücadele bu kadar çaresiz olmuştu ama, hiçbir ses yoktu.
Tüm dövüş boyunca Rayburn, ölüm gibi sersemliğine gömülü kalmıştı. Pablo ise bize çok yakın olmasına rağmen, hiç ses duymamıştı. "Şimdi, profesör," dedi Young, nefesini geri kazanınca. "Gitmemiz lazım. İlk yapacağım şey, ızgarayı bizim tarafımıza kilitlemek, kimse buraya girip bizi rahatsız edemez. Sanırım hızlıca köşe açabiliriz. En azından 1-2 saat onları durdururuz. Ve bu bize adil bir başlangıç için yeterli zaman. Bence bundan daha iyisini yapabiliriz," dedim, ızgaraya doğru birlikte giderken. Çok yanılmıyorsam, sadece rahip kaptan bu sürgülü kapıdan ve hazine odasının ötesindeki şeyden haberdardı. Eğer o 3 tabağı yerine koyabilirsek ve kapıyı arkamızdan kapatabilirsek, peşimizden kovalamanın ne kadar ileri gideceği konusunda endişelenmeden tamamen güvende olacağımıza eminim. "Aman tanrım," diye bağırdı Young. "Biliyor musun profesör, sende bu kadar sağduyu olduğuna inanmaya hiç ihtiyacım yok. Bu büyük bir fikir. Ama yine de, her şeyi olması gerektiği gibi yapmalıyız. Ve önce şu küçük işi halletmeliyiz." Kafese yaklaştığımızda tapınak muhafızlarından ikisinin dışarıda ayakta durduğunu gördük. Görünüşe göre rahip kaptanın dönüşünü bekliyorlardı. Ve bize öyle belirgin bir şüpheyle baktılar ki, planlarımızın başarısından korktum. "Sadece onlarla konuş," dedi Young aceleyle. "Son seçimle ilgili ya da tavuk kümesleri ya da herhangi bir şeyle konuş. Ben 1 saniye bakacağım ve bu işi nasıl bitirebileceğimizi göreceğim." Young arkamdan düştü, kenara çekildi ve gözden kayboldu. Ben kafesin yanına ilerledi ve yüzleri biraz aydınlanan adamlarla konuştum. Rahip kaptanın onların biraz daha beklemesini istediğini söyledim. Ve sonra El Sabio'daki şeytandan bahsederek ilgilerini birkaç dakika tutmayı başardım. O sırada metalin taşa vurduğu gibi hafif bir çıngırtı duydum. Ama askerler de duydularsa hiç dikkat etmediler. Sonra Young fısıldadı, "Artık sağlamız. Hadi." Bunun üzerine şeytani eşekler hakkındaki hayal gücü dolu söylemimi hızla bitirdim ve acele göstermeden uzaklaştık. "Kütükten yuvarlanmak kadar kolaydı," dedi Young neşeyle. "Orada büyük bir altın kazık vardı, tam bir yuvaya kaymaya hazırdı. Yani ızgarayı aşağıda tutan şey sadece o kazıktı, tek yapmam gereken kaydırmaktı. Sanırım böyle bir kilitli ızgarayı açmak için kriko gerekir. Ama onu kırmak da çok zaman alır, yarım saat yapabileceğimiz her şey için yeterli. Ve kimsenin o kayma kapıdan haberdar olmadığını düşünüyorum, sağlamız." Kendi kafamda da bunun doğru olduğuna çok emindim. Rahip kaptan bu gizli açılıştan haberdardı. Arşivlerin koruyucusunun tüm arşivlere erişimi varken bundan tamamen habersiz olduğuna kesinlikle emindim. Bu yüzden, beceriksiz ellerimle Young'a yardım ettim. Yıldırımın kopardığı altın plakaları yerlerine restore etmek için. Ve bu çalışmayı Young o kadar zekice başardı ki, kapıyı duvarın diğer kısımlarından ayırt etmek imkansızdı. Ayrıca idol de yıldırım çakmasıyla zaten yok edilmişti. Bu işi bitirirken askerlerin sesini duyduk. Önce alçak sesle, sonra rahip kaptana giderek daha yüksek sesle seslendiler. Ardından birlikte bağırdıklarını duyduk, ızgaradan yukarı çıkmaya çalıştıklarını ve kilidin sabitlendiğini fark ettiklerini anladık. Sonraki 10 dakika, hayatımda gördüğüm en heyecanlı zamandı. Izgaranın güvenle bağlı olmasına rağmen, dışarıdakilerin onu bir şekilde gevşetebileceğinden korkmaktan edemiyorduk. Şüpheyi bastırarak bize zorla girebileceklerini de düşünüyorlardı. Bu yüzden, oratoryumdan çıkıp arkamızdan sürgülü kapıyı kapatana kadar güvende değildik. Ama Rayburn gibi zor bir malzemeyle uğraşmak zorundaydık, hala ağır bir sersemlik içindeydi. Pablo ise hüznün neredeyse deli ettiği bir haldeydi ve durumun gerektirdiği aciliyetle hareket etmek zor geliyordu ona. Pablo, gerçekten de, kırık putu ve rahip kaptanın ölü bedenini ve katı duvarda açık bir kapıyı bulmanın hayranlığına kapılmıştı. Zekasından geriye kalan azıcık şey tamamen kaybolmuştu. Neredeyse onu taşımak zorunda kalacaktık. El Sabio ise akıllıca en sağlıklı şekilde onu takip ediyordu. İkisini hazine odasına bırakıp Rayburn için geri döndük. Ve sedyeyi kaldırırken kalbimiz sıçradı, çünkü o anda ızgaradan büyük bir çarpma sesi yükseldi. Birinin dışarıda bir tür koç gibi vuruyor olduğunu biliyorduk. "Neredeyse bir mücadele," dedi Young dişlerinin arasından. Ve sedyeyi koridorda dinlendirirken, arkamızdan sürgülü kapıyı kapattık. Eğer püf noktasını bilmiyorlarsa profesör, belki tüm gün bile tutabilir. Ama bu da bir teselli ki, silahlarımızla onları tuzlayacağımızı bilseler bile önce bizi bitiremezler.
Arkamızda büyük bir çarpma sesi daha duyuldu. Ama kaydırmalı kapı kapalı olduğundan daha hafif geliyordu. Hazine odasına doğru ilerledik ve burada o sesi tekrar, çok daha net bir şekilde duyduk, duvarın yarıklarından geçerek. Acelemiz olmasına rağmen, o dar geçidin izin verdiği kadar nazik davranarak Rayburnu sedyeden kaldırıp taşıdık. Yükseltilmiş heykelin altındaki kısa merdivenlerden aşağıya indirip kayada oyulmuş küçük bir odaya götürdük. Burada onu sedyeye yatırdık. Sonra, hiçbir tören olmadan, Pablo ve El Sabio'yu deliğe sürükledik. Küçük bir açıklıktı. El Sabio'nun kendini yeterince yoğunlaştırıp bu süreçten nasıl geçtiği, ölünceye kadar benim için bir bulmaca olarak kalacak. Tüm bunlar olurken, duvardaki yarıklardan net bir şekilde duyabiliyorduk. Her dakika daha şiddetlenen çarpma darbeleri, gıcırdamalar, çığlıklar ve keskin kükremeler. Ve biliyorduk, bu şiddetli saldırı karşısında ızgara çok kısa süre dayanacaktı. Ve sonra tüm kalabalık içeri dolacaktı. Eğer haklıysam, gizli kapının yalnızca rahip kaptan tarafından bilindiğine inanıyorum. Bu durumda yeterince güvende olurduk. Ama yanılırsam, hayatımızı ve ölümümüzü göze alarak o siyah mağaraya körü körüne girmek kalırdı. Bu nedenle, hangi yolu tuttuklarını görmek için Yan ve ben hazine odasına geri döndük. Bir çıkıntıya monte edilmiş yerde konuştuk ve oradan oratoryumun içine net bir görüş vardı. Duvarın yarıklarından bir konuşma salonu gibi. Ve tam o anda, sağır edici bir çarpma, metalin çıngırtısı ve düşen taşın tıkırtısı yankılandı oyulmuş kayalıklar arasında. Bununla birlikte zafer çığlıkları ve coşkulu ayak sesleri ve sonra, bir anda, oratoryum askerler ve rahiplerle doldu. Hepsi bir arada bağırıyor, bir sürü şeytan gibi. Ama bu şiddetli gürültünün üzerine, hayranlık ve dehşetin sessizliği çöktü. Oratoryuma girenler, rahip kaptanı kırık heykelin parçaları arasında ölü yatarken gördüler. Ve bu odalara kapatılmış mahkumların sağlam duvarlar içinde tamamen yok olduğunu algıladılar. Sonra hıçkıran bir mırıltı yükseldi. Kısa sürede kalabalıktan inlemeler ve korku çığlıklarına dönüştü. Ve bir an daha, ortak bir dürtüyle kaplan tüm grup, tanrılara karşı yalvaran bir korkuyla eğildi. Mucizeler yaşanmıştı. Yang, kulağıma ağız dolusu bir yeminle fısıldadı, henüz düşmediler ve biz iyiyiz. Bu dehşet içindeki yaratıklara bakarken aklıma bir düşünce geldi ve hemen harekete geçtim. Her iki tabancanızı da o deliğe doğrultun, diye fısıldadım Yang'a. Toplar kimseye vurmasın, yukarı doğru nişan alın. Ben ateş etmeye başlayınca siz de ateş edin ve mümkün olduğunca çabuk. Dikkat et, kimseye vurmamalısın, diye ekledim. Çünkü Yang'un yüzündeki ifadeden kalabalığa doğrudan ateş etmek istediğini görmüştüm. Bana oldukça somurtkan bir onay başsallaması yaptı. Şimdi, dedim, ateş. Ve duvardaki yarıklardan 24 atış yaptık. Şüphesiz birkaç kez, kayadan geri sıçrayan toplarla insanlar yaralandı. Ama kimsenin ölmediğine güveniyordum. Ateşi bıraktığımızda oratoryumda hiçbir şey görmek imkansızdı. Yoğun kükürtlü duman bulutu her yanı kaplamıştı. Ama ruh sarsan korku çığlıkları o siyah örtünün altından yükseliyordu. Umarım bir daha asla duymamayı dilediğim sesler. Biraz bekledim. Vahşi patlama biraz sakinleşene kadar. Sonra ağıza yakın bir açıklıktan, Frei Antonio'nunkini yapmaya çalıştığım derin ve ciddi bir tonla konuştum. Yabancıların tanrısının intikamına bakın. Sözlerimin ne yarattığını bilemiyorum. Ama ateş edilmemiz, altın kaplamanın arasında bir taş parçasını gevşetmişti. Dış yüzeyden düşen bu parça, konuşurken bile, açıklığı geri dönülmez şekilde kapattı. Bu bir patron kaçamasıydı, dedi Yang, tabancasını şarj ederken. O adamlar burada cehennemin karıştığını sanacaklar. Sanırım dışarı çıktıktan sonra derilerini soymayı, hayatta kalmaktan sonra tekrar gelmeye tercih edecekler. Ama onlara ne dedin? Seni padre gibi konuşurken duydum, bana normal bir ürperti verdi. Kendimizi ele vermek biraz riskli olmaz mı? Ama söylediğim sözleri İngilizce tekrar ettiğimde, Yang çok ciddi bir şekilde el sıktı. Salla, dedi. Sana adaletsizlik ettim profesör. Bazen seni kendi iyiliğin için fazla uyuyor sanıyordum. Ama şimdi ne yaptığını ve kim olduğunu bilmek istiyorum. Neden? O adamlar burada olanları anlattığında, kırık idolleri, ölü rahip kaptanı, bizim kaçışımızı, o kavgayı ve sonra padrenin hayaletinin konuşmasını. Onlara öyle bir sarsıntı verecekler ki tüm kıyafetlerini hemen dağıtıp Hristiyan olacaklar. Planı uygularken böyle bir fikir aklımda vardı,
Aniden oluştuğunda. Sonra, daha sakin düşünerek. Fray Antonio için pişman olmamak mümkün değildi. Aceleci hareketim için. Çünkü onaylayacak son kişi oydu. Hristiyan inancını ilerletmek için bu kadar sert yöntemleri onaylamak. Her ne sonuç gösterimden çıktıysa, kesinlikle dehşetle geldi. Ve Fray Antonio'nun doktrininin özü, ayrıca kendi doğasından da kaynaklanıyordu, naziklik ve sevgiydi. Sanırım artık o kutsal şeytanlardan rahatsız olmamız konusunda sağlamız, dedi Young, kayanın kenarından inerken. Ama şimdi risk almama zamanı değil. O mağaranın neye benzediğini görsek iyi olur. Rayburn'a da bakmamız lazım. Bugün hiç olmadığı kadar çeklerini teslim ediyor. Sadece tüm o kavga boyunca hareketsiz kaldığını düşün. Yemek torbası gibi çekildi, hiç umursamadan. Ama eğer uzaklaşırsak onun için bir şans var. Temiz hava ve güneş ışığı onu her şeyden daha çok iyileştirir ve aman tanrım. Ne kadar güzel temiz hava ve güneş ışığı olacak, bir daha vurursak. Merdivenden tekrar indiğimizde, Rayburn'un küçük odada hala donuk halde yattığını gördük. Yakınlarda Pablo ve El Sabio vardı. Bu zorlu hayat döneminde karşılıklı destek için bir araya gelmişlerdi. El Sabio gerçekten melankolik ve üzgün bir yaratıktı. Kısa ortak alanları ve uzun hapis cezası ruhunu oldukça yıpratmıştı. Ama amacımız için onun bu hali de bir parça işe geliyordu. Pablo ise o kadar sersemlemiş durumdaydı ki, tamamen aklını kaybedeceğinden ciddi şekilde korkuyordum. O derin gizli yerde sadece hafif bir ışık işareti vardı. Young keşiflerine başlamak için bir kibrit yaktı. "Vay be, vurulurum," diye bağırdı, mum konisi ışığı etrafta yayılırken. Burada bir kondüktör feneri asılı değilse ve bir kutu gaz yağı. Feneri yaktığında ve camda F, yüzüncü harflerinin açıkça göründüğünü fark edince, daha da büyük bir şaşkınlıkla ekledi. Ferro Carril Central. Neden? Uzun süredir merkezin çocukları. Ama buraya nasıl geldi ki? İşte bir sürü eski kıyafet, alt sınıf Grazer bezi. Ve çok mutluyum, diye devam etti, yerden bir kağıt parçası alırken, bu Leon'dan Silao'ya Meksika merkezi bileti değilse. Geçen Haziran tarihli, sadece bir kez yumruklanmış. Diyorum ki profesör, uyuyor muyum yoksa uyanık mıyım? Bu uygunsuz yerde karşılaştığımız birkaç eşyayı garip bir şekilde incelerken, zihnime bir ışık seli girdi. Ve bununla birlikte özgürlüğe giden yolun önünde açık ve kendinden emin bir kesinlik belirdi. Rahip kaptanın dış dünyayla iletişim içinde olduğuna dair şüphe artık kalmamıştı. Çünkü işte bunun mutlak kanıtı, kendi kıyafetleri, 19. yüzyıl keşiflerini yaparken giydiği kıyafetler. Mağarada yolunu daha kolay bulmak için çaldığı fener. Ve son zamanlarda kullandığı demiryolu bileti. Bir anda hepsini birbirine bağladım. Arşivlerin koruyucusunun bana söyledikleriyle, rahip kaptanın hapsedildiğimiz odalara uzun süre emekli olma alışkanlığıyla, tüm mesele bana gündüz gibi açıktı. Ve artık biliyordum ki, bu gizli yolun ya onu keşfeden ya da bu yolun farkında olan seleflerinden biri tarafından da bilindiğini. Ve ızgaranın iç tarafında sabitlenebileceğini. Bu sabitleme, tam o saat içinde, hayatımızı kurtarmanın aracı olmuştu. Peki, dedi Young, kuru bir şekilde, bu birkaç önemli konuyu kısaca açıkladıktan sonra. Sanırım artık kimsenin gözüne takılmayacağız. Şimdi sen ve ben biraz arama yapacağız. Ama önce Rayburn'u rahat ve güvenli bir yere götürmemiz gerekiyor. O konu halledilene kadar dikkatli ve yavaş hareket etmeliyiz. O yüzden şu aptal Pablo'yu uyandırıp, birinin geldiğini duyarsa alarm verecek şekilde onu orada bırakacağız. Mullins onu hayal kırıklığına uğrattı, sonra bir taşla boğdu. Kimsenin gelmesi pek olası değil, hatta gelseler bile Mullins'in püf noktasını bileceklerini sanmıyorum. Rahip kaptana bahse girerim kimseye bir şey söylemedi. Size söylüyorum profesör, o yaşlı adamın üzerinde hiç kimse yoktu. O kötü bir yaşlı şeytandı ve onun için bunu yaptığıma sevindim. Ama o sadece sonsuzca hevesli biriydi ve sözün başından beri hırsız. Şunu itiraf etmeliyim, o kadar sersemlemiş durumdayken Pablo'ya bu kadar ciddi bir sorumluluk vermek cesaret isteyen bir karardı. Ama rahip kaptanın sadece sürgülü kapının sırrını bildiğini ve bu nedenle Rayburn'un güvenliği için bir korku olmadığını düşünerek onu küçük odada bıraktık. Merdivenden geçerek kayadaki doğal bir yarıktan ilerledik, dağın ayrıldığı yer gibiydi. Ve böylece o kadar büyük bir doğal mağaraya girdik ki, fener çatısını ve daha fazlasını göstermek için yeterli değildi.
Takip ettiğimiz iyi tanımlanmış yol sürekli olarak dik olduğundan yürümek zor değildi. Kaya parçaları mağaranın zeminine her yere dağılmış ve dikkatle kenara kaldırılmıştı, sorunsuz ve kolay bir yol oluşturulmuştu. Sadece bir yerde, yol kısa bir mesafe boyunca siyah bir körfezin kenarından geçiyordu. Derinliklerinde suyun hışırtısını duyabiliyorduk, ama bu kısım dışında tehlikeli bir yer yoktu. Yaklaşık 1 saat boyunca ilerledik, sürekli yükselerek. Sonra bir köşeyi döndüğümüzde, önümüzde uzun bir parlak sis gördük. O kadar solgundu ki, sadece feneri arkamızda tutup gözlerimizi kapatarak kendimizi ikna etmeye çalıştık, gördüğümüzün gerçekten ışık olduğuna. Ama bir köşe daha dönünce ışık, hala soluk olsa da, ayırt edilemez hale geldi. Yang sevinçle çığlık attı. Güneş ışığını görebileceğimizi bildiğimiz o özlemle hızlandık adımlarımızı. Birden yol aşağıya doğru eğildi, bir dönüş daha ve bizi öyle güçlü bir ışık içine bıraktı ki fenere artık gerek kalmadı. Ortak bir dürtüyle birlikte bağırıp koştuk. Ve böylece, koşup bağırarak, gerçekten de o anda deli yaratıklar gibi, bir tur daha attıktan sonra önümüzde en görkemli özgürlük hissiyle açılan geniş ova belirdi. Her yerde kutsanmış güneş ışığı parlıyor, dolu ve güçlüydü. Mağaranın ağzında birlikte durduk, bir sessizlik anı. Çünkü hiçbir kelime kalbimizde patlayan sevinci ifade edecek kadar güçlü görünmüyordu. Sonra, iki kısa düdük sesi, bize doğru esen hafif esintiyle yukarı doğru üflendi. Sade, kulağımızda çok hafif ama net bir şekilde geliyordu. Yang başladı bu sesi duymaya. Bana dönerken elini uzattı ve kısık, titrek bir sesle dedi. Profesör, bu bir lokomotif düdüğü ve aptal, frenleri aşağı, düdüğünü çalıyor. Ve bu merakla seçilmiş ama anlamsız olmayan kelimelerle, kurtuluşumuzu kutladık. Rayburn'a döndüğümüzde, artık yolu bildiğimizden neredeyse her şey aşağıya doğru ilerliyordu, dönüşümüz hızlıca gerçekleşti. Kazandığımız neşeli güç ona da aktarılmış gibiydi. Üzerine eğilirken gözlerini açtı ve gözlerinde o gün boyunca olduğundan çok daha fazla hayat vardı. "Kalk, yaşlı adam," diye ağladı Yang neşeyle. "Sonunda bu lanet deliğe gidecek yolu bulduk ve seni tekrar Tanrı'nın güneşine ve bir beyaz adamın nefes alması gereken temiz havaya kavuşturacağız." Bu sözler Rayburn'un gözlerine daha fazla ışık getirdi. Soluk yanakları biraz renklendi, ona aydınlık ve hayata açık bulduğumuz yolu anlattıkça. "Padre nerede?" diye sordu, birlikte sedyeyi kaldırırken. Pablo feneri tutarken El Sabio önümüzde ilerliyordu. Neyse ki Rayburn Yang'un yüzünü göremedi. Yang yanıtladı, Padres, Padre az önce hattın yukarısına çıktı. Dayanman lazım çeneni Rayburn, konuşmaya uygun değilsin. Hadi ama profesör, ve sen Pablo, diye ekledi sarsıntılı İspanyolcasıyla. O lambaya dikkat et yoksa kafanı kırarım. Etinin 1/3 yok olmuş olsa da, Rayburn düz bir zeminde taşımak için bile ağır bir yüktü. Üstelik hapishane hayatından yorgun ve halsiz durumdaydık. Onu dağın kalbindeki o uzun ve dik patikaya taşımak, sadece bize sağlayan umut ve neşeyle mümkün olabildi. Çok yavaş ilerledik ve çok sayıda durak yaptık. Dinlenirken güneşin neredeyse uzaktaki dağların seviyesine battığını gördük. Batıya doğru sınırlanan büyük ovada, zahmetli yolculuğumuz sonunda sona erdi. Ama emeklerimizin ağırlığını hiç umursamadık. Çünkü onun yüzündeki o mutlu bakışı gördükçe, o geniş güneş ışığı alanına bakarken ve tatlı taze havayı hevesle içine çekerken, ruhunun hafiflendiğini hissettik. Yeniden güvende ve özgür olduğunu. Mağaranın ağzında, sığınağın içinde ama dışarıyı görebildiği bir yerde, ona yumuşak çam dallarından bir yatak yaptık. Yakındaki ağaçlardan aldığımız dallarla oluşturulan bu kanepe, kalın ve dengeli yapılmıştı, kolayca üzerine uzanabilirdi. Çünkü biliyorduk, hatta haftalar geçmesi gerekebilirdi, o ağır yükten cesaret edip yeniden ayağa kalkabilmesi için. Onu o engebeli dağ yamacından aşağı, eve doğru yolculuğu başlatmadan önce. Neyse ki, kayadan küçük bir kaynak çıkıyordu. Berrak ve serin, mağaranın hemen içinde. Ve o dağ yamacında av çok boldu. Yang hemen bir yiyecek arama gezisine çıktı. Yarım düzine bıldırcın getirdi. Neredeyse kendi tabancasıyla ateş edecek kadar yaklaşmıştı onlara. Ve aslında ellerimizle yakaladığı bir Jack tavşan, neredeyse ayaklarının altında zıplayarak yükselirken. Bu mükemmel bir ziyafet oldu. Ve yemek bitince, Rayburn'un sesi dolgun tonlarda çıkmaya başladı. Yardımımız olmadan yatağında biraz hareket edebildiğini gördük.
Ölümün bu kadar yakın göründüğü bir yerden, belki onu uzaklaştırmanın mümkün olabileceğine dair sıcak bir umut uyandı içimizde. En büyük endişemiz ise, şimdilik Fray Antonio'nun öldüğünü ondan saklamaktı. Çünkü bu bilginin şokunun onu tamamen yıkabileceğini biliyorduk. Bu amaçla, rahipin atları ve malzemeleri getirebileceği bir kasabayı aramaya devam ettiğine dair düz bir yalan söyledik. Ve böylece bir süreliğine şüphelerini yatıştırdık. Yang, kendi özgün tarzında onu yürek katmaya çalıştı. "Bak yaşlı adam," dedi, "sadece atlatman gerekiyor. Düşün, pis bir Kızılderilinin seni öldürdüğünü cennetteki insanlara söylemek ne kadar utanç verici olurdu." Zavallı Steve Hollis'i rahatsız eden de buydu, en azından genel fikir olarak. "Sanırım Steve'i hiç tanımadın, değil mi Rayburn? O eski bir demiryolu işçisiydi. Eski kolonide 20 yıldan fazla her iki yönde çalıştı. Onu tanıdığımda Boston'dan Fall River'a buharlı gemi ekspresini koşturuyordu. O lanet eski yolun baş treni." Steve'in Braintree yakınlarında hattın yanında küçük bir evi vardı. İzin günü olduğunda çoğunlukla Fall River'dan numara 2 ile iner, Braintree'den eve yürürdü. Kimse nasıl olmadığını asla bilmezdi. Steve tanıdığım en ayık adamdı. Hiçbir şey içmezdi. Ama bir gün, eve yürürken, Newport'tan gelen numara 15, yavaş yük arabası, onu alıp üzerine çalışmaya başladı. Ve işte bu son oldu Steve için. Onu öldürmedi, ben de onu görmek için aşağı indim. Oraya vardığımda neredeyse gitmiş olduğunu görebiliyordum. Ama o biraz canlandı, elimi tuttu ve nasıl olduğumu anlattı. Kötü olduğunu söyledi. Sonra bir süre sessiz kaldı. Ardından nefesini biraz tuttu. Sanki söylemek istediği bir şey vardı. Üzerine eğildim ve o fısıldayan bir inleme sesiyle dedi. "Sadece düşün Seth, beni bir yavaş yük vurdu. Beni rahatsız eden bu. En kötü yaralayan da bu. Olmasaydı umursamazdım, böyle şeyler olur. Ama burada 20 yıldan fazladır demiryolunda çalışıyorum. Ve o yavaş yük yüzünden yakıldığımı sanıyorsun." Sonra döndü, bir tür homurtu verdi ve öldü. Bu hikayeyi tam o anda Rayburn'a söylemek için seçip seçmemek gerektiğinden emin değilim. Ama içerdiği ahlaki ders şüphesiz sağlamdı ve onun üzerinde iyileşmesi gerektiği inancını bir şekilde güçlendirmeye hesaplanmıştı. Yangın hikayesinin Rayburn üzerinde bu kadar iyi bir etkisi olup olmadığından emin değilim. Ama kesin ki o gece iyi uyudu, haftalarca ilk iyi uykusu. Ve sabah olduğunda o kadar güçlü ve parlaktı ki, bizi içtenlikle umutlandırdı. Yang kahvaltımız için hızlıca birkaç kuş getirdi. Bitirince beni kenara çekti. "Şimdi, profesör, izin ver o deliğe geri dönelim ve oradaki değerli her şeyi alalım. Sanırım çok bir şey değil, ama hiç olmamasından iyidir. Sadece o altını, bizim yaptığımızı düşünmek mide bulandırıyor. Sonsuz şans, keşke yanımızda toplayabilseydik bile. Orada milyonlarca vardı sanırım, ve bu bize hiç görmemiş olduğumuzdan daha iyi," dedi Yang ve çok hüzünlü bir iç çekiş verdi. "Ama elimden geleni alalım," daha neşeyle devam etti. "İçeride çok altın kutu ve sürahi vardı Mullins'in olduğu odada. Ve belki de değerli bir şey vardır tüm o küçük tencerelerde. Yine de geri dönelim ve bakalım." Rayburn bu sabah neredeyse iyi görünüyor ve Pablo da aklını geri almış durumda. Kendi açımdan, paraya değerleri nedeniyle hazine odasındaki eşyaları istemiyordum. Ama o en ilginç arbalısti sahiplenmek için içtenlikle arzu duyuyordum. Ve altın kutuların, vazoların ve toprak kavanozların içeriğini dikkatle incelemek, çünkü büyük arkeolojik değerde keşifler yaratmayı umuyordum. Bu nedenle, Rayburn'dan ayrılmamız için istekli olduğunu memnuniyetle kabul ettim. Yan feneri yaktı ve yola çıktık. Hazine odasına tekrar girdiğimde içimde güçlü bir hayranlık duygusu belirdi. Aceleyle içinden geçerken yaklaşan tehlikeyi ve ardından sahnenin heyecanını fark edememiştim. Ama şimdi, bu odanın deposunun ne kadar harika olduğunu tam anlamıyla görüyordum. En az 1000 yıldır orada yatan bir depozito. Ve kesinlikle bu kıtada tarih öncesi zamanlarda yaşayan en zeki ve en ilginç insanların hayatta kalan en mükemmel iziydi. Hangi garip yansımalar bunlar, artık zihnimin onlar üzerinde serbestçe durabildiği bu anda. İçimde öyle bir saygı dolu hayranlık uyandı ki, bir an kendimi rahatsız etmeye zorlayabildim. Çünkü bu kadar uzun bir çağ boyunca kutsal bir şekilde dokunulmaz kalmıştı. Ama saygı, Yang'un en güçlü özelliği değildi. Gerçekte, onun içinde bir atom bile olmadığına iyice ikna olmuştum. Heykelin yanında tereddütle dururken hızlıca seslendi.
Hadi gelin, profesör. Şimdi kimse bizi durduramaz. Bir damla, diyebiliriz. Tüm takım burada. Bu kötü tutulmuş bir eczane, değil mi? Diye devam etti, raflardaki tencereler ve kutular ve küçük kavanozu göstererek. Bakalım içlerinde ne var? Sanırım pek bir şey yok. Ama belki elmaslar vardır ve bu tam eşcinsel olurdu. Yan konuşurken elini toprak kavanozlardan birine soktu ve öyle bir toz bulutu uçurdu ki, birkaç saniyelik şiddetli hapşırma, küçük nesneyi incelemesini engelledi. Onu elinde tuttuğunda, üzerinde yoğun bir tiksinti ifadesi belirdi ve öfkeyle bağırdı. Neden? Bu sadece aptal bir okey ucu. Okey ucunu alırken Yang'a gülmeden edemedim. Benim için amaçları açısından bu güzelce oyulmuş obsidyen parçası, bir elmandan çok daha değerliydi. Taş devrinin yüksek becerilerinin kanıtıydı bu. Ama onu bu kanıta ilgisini çekmeye ikna edemedim. Ah, tarih öncesi ırklarını bırak, profesör, diye hırladı. Böyle bir araba dolusu çöp, senin gibi bilimsel kafalılar dışında kimse için bir kuruşa bile değmez. Ama o tencere yanlışlıkla girmiş olabilir. Ona bir gösteri daha veririm. Bu kelimelerle elini dikkatle başka bir kavanoza attı ve ondan da sadece bir mızrak başı çıkınca büyük bir kırgınlık yaşadı. Ama Kral Chesnut'sine aklını kanıtlama kararlılığı ve gerçek değerli bir şeyin bulunabileceği umut, araştırmalarına devam etmesini sağladı. Odanın iki tarafındaki neredeyse tüm kavanozları inceledi. Ardı ardına sadece okey uçları, mızrak uçları ve obsidyen parçaları çıktıkça homurdanan küfürleri de güçleniyordu. Ama benim için bu nesnelerin her biri, canlı bir zevkle incelediğim, hassas ve kusursuz işçiliğin kanıtıydı. Bu iş daha da kötüleşiyor, dedi Yang kasvetlen, odanın üçüncü tarafında aramaya başlarken. Sonra küçük altın kutulardan birini açtı. Buradaki şeyler sadece üzerinde resimler olan kaba bir kağıt paketi, bu hazine avına başladığımız eski harita gibi bir şey. Sanırım bunun için sinir bozacaksın. Ve hevesle bir çığlık attığımda ve bu paha biçilmez tabutun üzerine eğildiğimde, bir burun alarak ekledi. Öyle sandım. O çürük şeyleri altın dolarlardan daha çok düşünüyorsun. Zevklere bakın, her türlü insan var bu dünyada. Ama ona hiç dikkat etmedim. Hızlıca bu paha biçilmez el yazmalarının üzerinden geçtim. Ve sonra mutluluk kadehim dolup taştı, 9 altın kutudan her birinde benzer hazineler keşfettim. Bu harika el yazmaları, Kuzey Amerika kıtasının prekolomb koşulları üzerine büyük çalışmamda faksimile olarak yeniden üretilmiştir. Ve o çalışmam yayımlandığında, keşfimin aşan değeri hemen tanındı. Burada söylemek yeterlidir ki, bu birkaç kodeks birlikte Aztek kabilelerinin tam bir hiyeratik kroniğini oluşturuyordu. Ve bu koleksiyonun olağanüstü değeri şuradan geliyordu. Belirsiz resim yazımına eşlik eden bir çeviri, daha sonraki zamanların ideografik karakterlerini de içeriyordu. Arşivlerin koruyucusunun talimatıyla tam anlamıyla anlamamı sağlamıştı. Kısacası, benim keşfim bu sırdınkiyle tam olarak paralel gidiyordu. Rosetta taşı Mısır hiyerogliflerinin anahtarını nasıl verdiyse, bu transliterasyonda tüm Aztek resim yazımını anlaşılır kılıyordu. Keşfimin tam anlamı üzerime patladığında, sevincim ve muhteşem zaferimin heyecanı beni öyle sarstı ki ellerim titredi. Bu değerli el yazmalarını elimde tutuyordum ve artık net göremiyordum. Mutluluk gözyaşları yüzünden karakterleri bulanık görüyordum. Ama Yang, sadece maddi hazine arzusu olan biri olarak, araştırmalarına minnettar olmayan bir ruh haliyle devam ediyordu. Şimdi şüphem yok, dedi o anda en hüzünlü tonuyla. O eski kral deli olmalı. Bak şuna, bu şey aptal bir okey ucu bile değil. Sadece biraz yeşil cam. Sanırım bir porter şişesinin dibinin bir parçası. Güzel bir tür, buna hazine demek. Neden? O kral en büyük aptal olduğunu söyledik. Ve işte tam olarak bu. Ayrılmak zor, diye devam etti. Ama hepsi olmasaydı, bu kadar sert olmazdım. Bir araba dolusu altın buradan geçti, belki kolayca sıyrılabilirdik. Bu arka kapı zamanında çıktı. Bak buraya profesör, diye ekledi çok samimi bir tonla, şimdi orada kimse olduğunu sanmıyorum. Neden biraz risk edip geri dönüp biraz altın almayalım? Silahlarımız var. Ve hatta kalabalık bize müdahale etse, kaçmamız gerekse bile, şu anki kadar kötü durumda olmayacağız. Hadi deneyelim. Yan konuşurken ben de onun öfkesini uyandıran nesneye dikkatle bakıyordum. Ve yanıtlamak yerine sordum. Kavanozda o porter şişesinden başka parçalar var mı? Onlarla dolu, diye küçümseyici bir kısalıkla yanıtladı. Ya sonraki? O da dolu.
Odanın bu tarafındaki tüm kavanozlar dolu onlardan. Ve hızla elini bir diğerinin içine soktu, yeniden toz bulutunu uçurdu, ikimiz de hapşırdık. Hadi profesör, bu saçmalığı oynamayı bırak. İyi şeylere gidelim, spot nakit her seferinde ağır basar. Altın vazolarda ne olduğunu görene kadar bekle, diye yanıtladım ve odanın henüz incelemediğimiz tarafına döndüm. Ne iyi, diye somurttu. Ama yine de eğildi ve baş parmağıyla yuvarlak, siyah bir top çıkardı. Daha kötü, daha da kötü, dedi, topu bana verirken. Şimdi ayakkabıcının bal mumu gibi görünen bir topak var, bu hazine dediğin en hasta şey bu. Küçük topun ayakkabıcının bal mumu olması bana pek olası görünmüyordu. Deneysel olarak kesmek için bıçağımı kullandım. Yapışkan dış yüzeyin altında bir katman pamuk yünü buldum ve içinde fındık büyüklüğünde sert bir madde. Bu incelemeyi yaparken yan kalan vazoların içeriğini araştırıyordu. Çekiçli altından yapılmış ve en ilginç şekilde oyulmuş kaplardı. Hiç işe yaramazlar, dedi, ama sanırım kupalar değerli olmalı. Hepsinde ayakkabıcının bal mumu var. Daha kötü, ayakkabıcının mumu ne işe yarar, ayakkabının ne olduğunu bile bilmiyorsan? Hadi diyorum profesör, gidelim altın yığınlarına bir vuralım. Onlara karşı çıkmazsak belki bu hazine avına hiç katılmamak daha iyiydi. Burada bulunmaya değer bir şey var. Altın kupalar, kutular, o eski arbalist. Ama tüm bunlar 4 adam arasında paylaşıldığında ne anlam ifade eder? Sanırım o aptal bile, sadece onu almak için ne kadar fazlası olduğunu bilseydi, burnunu kaldırırdı. Yan bu karamsar azarlamayı bitirdiğinde, ona zift kaplamalı toptan çıkardığım küçük nesneyi uzattım. Önce, sol, olacağımıza karar vermeden, dedim, şuna bir bak. Elini umursamazca uzattı. Ama içine ne koyduğumu görünce yüz ifadesi aniden değişti ve heyecanla patladı. Harika Scott. Bu nereden çıktı? Neden profesör? Bu bir inci gibi görünüyor. Ama gerçekten bir şey değilse, Tanrı'nın yarattığı en büyük şey. Gerçekten bir inci için ölçü verir misin? Kesinlikle, diye yanıtladım. Ve bence bu makul bir varsayım. Bu küçük zipper örtülü her birinde bir inci olduğunu. Yeşil cam parçaları dediğiniz şeylere gelince, olağanüstü ince zümrütler bunlar. En küçüğünün değeri taşıyabileceğinizden daha fazla olmalı tek başına. Yan şüpheli homurdandı. Tabii ki, devam ettim, tüm zümrütler ve inciler birlikte bu el yazmalarından tek birine bile değer veremez. Yan yine şüpheli homurdandı. Ama kaba maddi zenginlikler yolunda eminim ki bu kavanozların değeri, Azıl'ın vadisinde birlikte gördüğümüz tüm altından daha yüksektir. Hiç şüphesiz şu anda sen ve ben, dünya yarıldığından beri bir araya getirilen en devasa hazineyi tutuyoruz. Dürüst Hintli, profesör. Elbette, diye yanıtladım. Ve eğer bu senin, sol, kavramınsa bir hazine avında, kesinlikle benim değil. Sol mu, diye tekrar etti Yang, gözleri coşkuyla kavanoz sıralarına bakarak. Ben gülümseyeyim. O yaşlı kralın deli olduğunu geri alıyorum. Soğukkanlılık ve akıl yönünden George Washington ve Daniel Webster kadar sağlam biri. Okey uçlu tencereler ve benzeri şeyler sadece onun küçük şakalarından biriydi. İyi niyetli, komik bir yaşlı küfürbaz, hep sevdiğim tür. Sol mu? Geriye çok az şey kalmış. Profesör, salla. Hayatım boyunca üzgün oldum, her biri iyi tanımlanmış bir bölümde, dönem boyunca düşünülerek sona ermiş, sonra sonsuza dek elimden kayıp gitmiş. Geliştirdiğimden daha fazla fırsat boşa harcadım. Bu son satırları yazarken, bir bakıma Yang ve ben hazine odasının içindekileri kapattık. Pervaneyi çıkararak sallanan heykeli destekledik ve böylece tekrar yerine oturmak zorunda kaldı. O ağır taş kütlesini alttan kaldırmak imkansızdı. Ön ucunun altına kaya parçaları yığarak, artık yukarıdan da hareketsiz hale getirdik. O yöndeki giriş geri dönülmez şekilde engelliydi. Şimdi yazarken biliyorum ki geri dönmez olmadığımı ve kendimi geçmişin bir parçasından ayırdığımı. Çünkü Fars şairi şöyle diyor. Bitmiş bir kitap, mühürlü bir tabuttur. Buna hiçbir şey eklenemez. Ondan hiçbir şey alınamaz. Bu yüzden içeriğinin iyi olması için Allah'tan dua etmeliyiz. Şu anda bitirdiğim kayıt, kısmen daha ciddi çalıştığım işten rahatlamak için başladı. Ve kısmen de, kişisel bir anlatıya dahil edebileceğimi düşündüğüm, geniş bilimsel incelememe katmak için çok önemsiz ya da tamamen çok önemli birçok konuyu korumak için. Ama kesinlikle bu maceralarımızın tarihini bu kadar hızlı bitirmemeliydim.
Rayburn ve Young beni sürekli zorlamasa, beni sona erdirmeye zorlamasa. Görüyorsunuz profesör, dedi Young, yazdığınız o büyük kitap hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Kendi tarzında bir şey olacağından şüphem yok. Ama kendiniz biliyorsunuz. Tanrı'nın evreninde 3 kranktan fazlası, 10 satırdan daha fazlasını okuyabilsin diye. Bu yüzden küçük kitabı hızla getirmenizi istiyorum, akıl hastanelerinin dışında okunma şansı olan o kitabı. Böylece herkes ne kadar güçlü bir queer zamanımız olduğunu bilir. Çok küfretme, özellikle o vadinin tam olarak nerede olduğunu söyleme. Çünkü pek olası olmasa da, bir gün dövüşçü bir kalabalık götürüp dinamitle geri dönmek isteyebiliriz. Ama bunun dışında, onlara soğuk gerçekleri ver. Sanırım bazılarının gözlerini açacak. Zaman zaman, anlatım elimin altında büyüdükçe, yazdıklarımı maceraperest arkadaşlarıma yüksek sesle okudum. Onlardan öneriler aldım ve bu öneriler doğrultusunda çeşitli bölümleri düzelttim ya da değiştirdim. Sadece eklemek gerekirse, bu bağlantı, her durumda, benim için yeterince güçlü olmayan sözlerle Rayburn ve Young'ın muhteşem cesaretini sürekli sergilediğini kanıtladı. Bu yüzden, sözlerimin ayakta kalmasına izin vermeleri için tüm otoritemi kullanmak zorunda kaldım. Hatta Pablo bile, bu çocukla aramızda olan sevgi beni onu Meksika'da bırakamamak için zorladı. Sarsılmaz sadakatini ve cesaretini metinde belirttiğimde bana itiraz etti. Sadece sadık olanlara sadık olmaktan başka bir şey değil bu, dedi. Ve bir erkeğin kendi hayatı ve arkadaşlarının hayatları için savaşması doğal. Kendine Hombre kelimesini böyle uygularken Pablo, sanki hakkını sorgulayabilirim diye biraz şüpheli konuştu. Ama erkekliğini o kadar iyi kanıtlamıştı ki, geçmesine izin verdim. Aslında, partimizin benim takdirimi tam bir sakinlikle kabul eden tek üyesi El Sabio'ydu. Pablo'nun El Sabio'nun yazdıklarımı duyması gerektiği fikri tabii ki vardı. Tamamını değil, biliyorsunuz Senir, dedi çocuk, ciddiyetle. Yazdıklarınızın bazıları için, onun hassas kalbini incitirdi. Onun suçu değildi, melek. Onu kanonun karşısında salladığımızda bize bu kadar sorun çıkardığı için. Ve ona bir düşünce bile olduğunu söylemek, o korkunç vadide hepsinin ölü olduğunu, kesinlikle zamanından önce griye dönerdi. Hayır, kitabın tüm bu hoş olmayan kısımlarını ondan saklayacağız. Ama güzelliği ve bilgeliği hakkında söylediklerinizi okuyacağız. Ve kesinlikle bunlardan çok daha fazlasını söyleyebilirdiniz. Pablo, birlikte Padok'a yürürken biraz azarlayarak ekledi. El Sabio'nun çok şişmanladığı ve en rahat kraliyet hayatını yaşadığı o ortamda. Ve El Sabio'ya karşı daha adil olurdu Senir. Kitapta bize tüm hazineyi getirmede ne kadar iyi hizmet ettiğini söylemiş miydiniz? Birçok yorucu yolculukta, o kasvetli mağaradan dışarı. Ve Senir Rayburn'u o dik dağ yamacından ne kadar dikkatle taşıdığını, sonra demiryolunun yanındaki küçük kasabaya, ama asla yarasını incitmeden. Ancak El Sabio, benim tarafımdan bu eksiklikleri fark etmemiş gibi görünüyordu. Ama Pablo'nun, onun hakkında övgü dolu bölümleri okurken duymasını istediği şeye karşı son derece meraklı bir ilgi ve anlayış hissi sergiliyordu. Pablo'nun dilini anladığım için bana iyi konuştuğum için bile teşekkür etti. Okuma bitince El Sabio burnunu çok öne doğru uzattı, uzandı, uzun kulaklarını boynuna dayadı, küçük bacaklarını sıkıca yerleştirdi. Ve zaferle kuyruğunu dikerken en gök gürültüsü gibi bir çıltı salladı. Ve şimdi, bilge olan, dedi Pablo, nazikçe başını kollarına alıp göğsüne sararak. Biliyorsun ki seni sadece iyiliğin ve bilgeliğin için değil, aynı zamanda asil işlerin için de onurlandırıyoruz. Rayburn'un ilgisi El Sabio'nun bu performansıyla büyük ölçüde çekilmişti. Young ise bunu kesinlikle beynimin karışık halinin başka bir kanıtı olarak görüyordu. Bunu o akşam ona anlattığımda, hepimiz kütüphanemde rahatça oturup ateş başında sigara içerken. Bu, bir süre sonra son buluşmamız olacaktı. Çünkü Rayburn ertesi gün Idaho'ya gidecekti. Biraz madencilik işi için. Ve Young aniden ona eşlik etmeye karar vermişti. Gerçekte Young ne yapacağını bilemiyordu. Old Colony demiryolunu satın alma planı terk edilmişti. Ben isterim tabii ki yapardım, dedi. O herifi aynı şekilde zıplatmak bana çok iyi gelirdi. Ama kararımı verdim. Eğer beni atlamasa böyle bir şey olmazdı. Hala yük vagonlarının üstünde oyalanıyor olurdum. Bu yüzden ona biraz vazgeçtim. Şimdi istediğim şey, bu tamamen ateşlenen büyük yığınla iyi bir şey yapmak. İşte bu yüzden Rayburn ile Idaho'ya çıkıyorum.
Boise şehrine kadar karşılaştığım her demiryolu işçisi için içkiler ısmarlayacağım. Bu kesinlikle işe yarayacak. Rayburn ve ben bu tuhaf insanlık anlayışına biraz güldük. Sonra Rayburn'un yüzü ciddileşti. Sanırım Morelya'daki eski kiliseyi iyi durumda tutmak için biraz para koymak doğru olur. Bunu düşündüğüne sevindim profesör. Sanırım Padre'yi çok sevdiği o kiliseye sahip olmaktan daha çok memnun edecek bir şey yapamazdık. Evet, diye ekledi Young. Ve sanırım profesörün ısrarıyla içine koyduğumuz tüm yeni şeyler onu sanki 200 yaşında gibi gösterdi. İlk başta buna eğlendim. Yapmak istediğim şey, birinci sınıf yeni bir kilise inşa etmekti, titreyen yüksek kule, buhar ısısı, elektrik ışıkları, her oyuna geçtiğinde çatıyı kıracak kadar büyük bir org. Ama Padre, profesör kadar eski moda şeylere tutkuyla bağlıydı. Sanırım o işi neredeyse kendisi istediği gibi yaptık. Ama kendimi tuhaf hissettiriyor. Katolik bir kiliseye bu şekilde para katmak. Yine de, diye devam etti Young, sesi içtenlikle hafifçe titrerek, cennetin bu tarafında asla karşılaşacağımı beklemiyorum baba gibi birinci sınıf bir meleğe bu kadar yakın olan biri. Ve düşündüğümde, kötü hayatlarımızı nasıl kurtardığını, kesinlikle kendi adamını vererek. Bu hepimizin birlikte söylediğinden, 10 kat daha fazla değerliydi. Hangi kıtanın dini siyasası olursa olsun umurumda değil. Ve söylemeyenlerin kafasını yumruklarım, en cesur ve en iyi adamdı. Pablo, Young'un konuşmasında padre kelimesini duymuştu. Oturduğu köşeden yukarı baktığında gözleri gözyaşlarıyla doluydu. Rayburn'un gözlerinde garip bir parıltı vardı. Aniden arkasını döndüğünde ve piposunun küllerini ateşe boşaltırken. Ve biliyorum ki, o anda ben de net göremiyordum. Çok nazik ama çok dokunaklı anılar aniden kalbime dolmuştu. Diğerleri beni terk ettiğinde, Pablo'ya yatağa gitmesini söyledim ve öylece oturdum. Yalnız başıma, bir süre. O gece yapmayı planladığım şey, kısa süre sonra Arkeolojik Konferans Enstitüsü önünde sunacağım bir konuşmayı gözden geçirmekti. Ama elime aldığım kalem orada boş kalmıştı, düşüncelerim geçmişin kanallarından geriye doğru akıyordu. O durgun karanlık mevsimde, sanki tüm o dönemi yeniden yaşıyormuşum gibi oldum. Fray Antonio ile birlikte olduğumuz zaman, ilk olarak onu gördüğümde, haçın önünde diz çökerken. Sakristiyede, son hüzünlü bakışımda, ruhunun hızla Tanrı'ya döndüğü ölü bedene. Düşüncelerim bu en sevgi dolu ve en nazik arkadaşlık üzerine takılıp kaldı. Kusursuzluk için böyle bir şeyin hiç bilinmemiş olduğuna emindim. Ve onu sona erdiren acımasız şiddet üzerine düşündükçe, ruhumu öyle bir acı kapladı ki, ya durmak zorunda ya da çok kısa sürede ölmek zorundaydım. Ve sonra içime güçlü bir inanç girdi. O zamandan beri her zaman böyle düşünmüşümdür. Çünkü bu inanç da sevgimden gelir. Fray Antonio'ya olan sevgimden. Onun böyle vahşi bir ölüme sevinmeliyim. Çünkü ilk bulduğumda dua ettiğine güvenle inanıyordum. San Francisco'daki Hristiyan kilisesinde. O dua, sonunda Tanrı'nın ona verdiği şehitlik tacıydı. Putperest Kolhuacan şehrinde onu kaybettiğimde. Ve bu garip düşünce üzerime böyle güçlü basarken, sanki kendisi bana tekrar söylemişti. Ölümün de içine giremediği, günahın da kederin de sonsuza dek gelemediği, görkemli ve sonsuz hayatı kazanmaya gidiyorum.